Lokma tedavisi ıslak ve kuru olarak isimlendirilir uluslararası kurguda. Ama halk arasında hacamat olarak bilinen daha çok ıslak uygulaması, yani kan çıkan uygulamadır. Tabii bakıldığında çok eski, yani 1000 yıllık, çok eski, 2000 yıllık, 3000 yıllık geçmişi var. Yani o eski uygulamalarda tıp sistemlerinde kullanılan bir yöntem. Ve yaklaşık 150 yıl önceye de kadar da aktif olarak kullanılan bir yöntem. Ve günümüzde de yaklaşık bir 10-15 senelik süreçte yaygınlaşmış. Şimdi burada baktığımızda olay sadece bir kan çıkması hadisesi değil aslında. Bizim vücudumuzda bütün sistemimizi saran bir zar tabaka var. Bu zar tabakalar, bu Rusların oyuncakları gibi, matruşkalar gibi iç içe geçen tabakalardır aslında. Bu aynı zamanda organları sarar, aynı zamanda bağ dokuları sarar, aynı zamanda hücrelerin çeperini sarar. Yani baktığımızda katman katman zar tabakalar vardır. O zar tabakalarının arasında bağ dokusu dediğimiz, matrix olarak adlandırdığımız boşluk alanlar vardır. Aslında nasıl ki uzayda hani boşluk deriz ama boşluk değildir aslında. Veya atom yapısına baktığımızda boşluk gördüğümüz kısımlar aslında elektronların hareketlerinin olduğu bölgelerdir. Aynı şekilde matrixin içinde boş alanlar dediğimiz, bağ dokusu dediğimiz bir alanımız var. Bu alanlar aslında vücudun bütün sinyalizasyonun, o enerji hatlarının geçtiği yapılardır. Hücresel işlevlerin olduğu yapılardır. Ve bütün aslında kurgu, Matrix'in beden aklının kurgusu orada yürür. Yani burası aslında çok önemli bir yer. Aynı zamanda burası atıklar dediğimiz vücudun atamadığı bazı şeyleri biriktirdiği yerlerdir. Yani beden atıkla alakalı kurguyu yönetemediğinde aslında onu bağ dokusu dediğimiz, matrix dediğimiz o boşluklarda biriktirir. Bu tam aslında zar tabakası dediğimiz bir kurgu, hani zarlarımız vardı ya, derinin altındaki kısma denk gelir. Ve siz hacamatla minik o çizikleri yaptığınızda orada biriken atıkları almış olursunuz. Onu aldığınızda aslında vücudu büyük bir yükten kurtarırsınız. O yükten kurtulduğunda, çünkü bağ dokusunu vücut doldurması ancak kanda zehir miktarının çok aktif yükselmesinden sonra kaynaklanır. Bu şu demektir: eğer orayı vücut dolduruyorsa akabinde arkadan dolaşımla alakalı, hücresel hasarla alakalı bir şeyler devreye girecektir. Siz bunu boşalttığınızda vücudun önünü açarsınız ve vücut tekrar orayı atıkları doldurmada kullanabilir. O nedenle senede 2 kez uygulanması tavsiye edilir ki bu dönemlerde olay aslında daha yüksek doza ulaşır oradaki atıklar. Bu da bahar geçişleridir. İşte Eylül, Ekim, Kasım gibi, Nisan, Mayıs, Haziran gibi o geçiş dönemlerinde bu atıkların miktarı daha da fazlalaşır. Şimdi baktığımızda aslında ne? Vücudun atamadığı atıkların biriktiği yerden alınması hacamat. Ama biz RTM sisteminde tam böyle de bakmıyoruz. Biraz oraya geniş almamız gerekiyor. Çünkü RTM sistemi ne dedik biz? Kaynak kısmında sistemler, işte kirlenmeyle alakalı süreç ve DNA kod değişikliğiyle alakalı bir kurgumuz vardı kaynakta. İşte biz burada tam hacamatı aktif olarak bu tedavi modülünde kullanıyoruz. Ana şeyde belki detoks gibi temizlemeyle alakalı sistemde triadın kısmında yer alır ama aslında sistemlerle alakalı destek formu da vardır. Bu da şundan kaynaklanır: o matrix bölgesinde enerji hatları dediğimiz böbrekle alakalı, mesaneyle alakalı, safrayla alakalı, karaciğerle alakalı bütün enerji hatlarının sinyalizasyonun olduğu bölgelerdir. Siz orada hastanın hangi sisteminde problem varsa onunla alakalı bölgeleri boşalttığınızda aslında o sistemin aktif olarak daha hızlı bir şekilde devreye girdiğini görürsünüz. Bu nedenle biz hacamatı sadece temizleme değil, aynı zamanda sistemlerin koordine edilmesinde de aktif olarak kullanırız. Ve DNA kod değişikliği dediğimiz, çünkü beden o kirlenmeyle beraber, sistemlerin bozulmasıyla beraber yeni hayat formlarını ortaya koyup, işte tansiyonda, şekerde, alerjik süreçlerde yeni hayat formları ortaya koymuştu ya. İşte siz hacamatla bu bölgeleri boşalttığınızda vücut aynı zamanda DNA'daki yaptığı ek yazılımları da hastalık olarak sonuçlanan geriye çekmeye başlar. Yani biz RTM sisteminde bu kadim uygulamayı sadece temizlenmek değil, bedenin o kaynak neden sonuç ilişkisine götüren, hastalığa götüren süreçteki kaynakla alakalı ana kurgunun tedavisinde aktif olarak kullanmaktayız.